Selam dostlar. Sohbet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Sovyetleri işgal etmesinin ve hızla ilerlemesinin ardından dönemin Türkiye hükümetinin de planladığı olası durumlarda Sovyetler Birliği'ne saldırı hazırlıklarına dair bilgiler vermek istiyorum. Önemli soru şu: Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında tüm hazırlıkları yapmasına rağmen Sovyetlere neden saldırmadı? Videomuzda işte bu soruya yanıtlar arayacağız. 1942 yazında Türkiye, Sovyetler Birliği sınırına yaklaşık 750 bin asker yerleştirmiştir. Sayının büyüklüğüne bakıldığında ne kadar ciddi bir hazırlık yapıldığı anlaşılmaktadır. O dönemde Nazilerin Sovyetler Birliği'nin yok etme planlarına paralel gelişen Kafkasya bölgesinin Türkiye tarafından ele geçirilmesi için geriye kalan tek şey bu askerlerin saldırıya geçme emriydi. Stalingrad'da Nazi saldırıları sertleşiyordu ve çatışmalar tüm vahşetiyle devam ediyordu. Bu süreçte askerler Türkiye-Sovyet sınırını geçmek için hazırda bekliyordu ve Kafkas bölgesi ele geçirilecekti. Ancak söz konusu saldırı emri hiçbir zaman gelmedi. Peki neden gelmemişti? Dönemin Türkiye hükümeti savaş devam ederken bu bölgeleri ele geçirmeyi amaçlamıştı ve hakimiyeti altına almayı istiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Peki bu saldırı emrinin gerçekleşmemesinin sebepleri nelerdi? Gelin hep birlikte tüm bu sorulara yanıtlar arayalım. O dönemde olan gelişmelere dair hafızamızı tazeleyelim ve Türkiye'nin Sovyetlere neden saldırmadığına veya neden saldıramadığına dair tarihsel yorumlara bir göz atalım. Türkiye, 2. Dünya Savaşı yıllarında neden tarafsızdı? Ve neden Sovyetler Birliği'ne saldırmadı? Bu soruların yanıtı çok değil. 25 sene önce dünyanın o döneme kadar gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan 1. Dünya Savaşı yıllarında gizli. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinden sonra ülke çok kötü bir kaderle karşı karşıya kalmıştı. Savaşı kazanan itilaf devletleriyle yapılan barış anlaşması sonucunda Osmanlı İmparatorluğu topraklarının büyük bir kısmını kaybetti ve eski bölgesel gücünü tamamen yitirdi. Kazanan devletler Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardı. Ardından geçen süreçte Ankara hükümetinin iktidar olmasının sonucunda kurulan yeni Türkiye, geçmişteki savaş politikalarını terk ederek daha kalkınmacı bir yol izledi ve uluslararası siyasette sivrilmek yerine tüm taraflara dair bir denge politikası yürüttü. Böyle bir süreçte kurulan ve savaştan çıkan Türkiye'nin bürokratları yaklaşık 20 yıl sonra kendisini tekrar savaşa sokmanın daha büyük bir yıkım getirebileceğini öngörmüş olmalıdır. Zira Türkiye'nin tüm bölgesel devletlerin arasındaki önemli konumu nedeniyle tarafsız kalması dönemin politikacılarının önem verdiği en önemli durumdu. Çünkü sivri ve kavgacı politikalar neticesinde gelen savaşın nasıl bir yıkım getirdiği geçmişte yazılıydı. Ancak burada başka bir olgu daha vardı. Türkiye'de geçmişten beri olan antikomünist dalga. Nitekim Anadolu'da antikomünist faaliyetler 20. yüzyılın başlarından itibaren gelişmiş, 1920'li yıllarda daha kapsamlı bir hal almıştı. Bu kapsamda Komintern delegesi ve Türkiye Komünist Partisi'nin kurucusu Mustafa Suphi 28 Ocak 1921 tarihinde katledilmişti. Bu gelişmeyi izleyen yıllarda Taklacı Sükun Kanunu çıkarılarak bütün partiler baskı altına alınmış ve ardından 1927 tevfikatı olarak bilinen geniş tutuklamalar sürecin başlatılarak Türkiye Komünist Partisi üyelerine karşı yaygın tutuklama politikası devreye konmuştur. Hikmet Kıvılcımlı, Nazım Hikmet, Şefik Hüsnü gibi toplumca iyi bilinen sosyalist isimler yargılanarak hapis cezalarına çarptırılmışlardı. Komünist fikirlere dair düşmanlıklar Sovyetler Birliği'ne iyi görünmek adına açık bir politik olarak gerçekleşmiyordu. Ancak dönemin iç siyasetine bakıldığında bu durum net bir şekilde görülmekteydi. Nazilerin Sovyetlere saldırmasının ardından Sovyetler Birliği'ne düşmanlık dönemin yetkililerince daha açık bir halde dile getirilmeye başlanmıştı. Örneğin dönemin Berlin Büyükelçisi Numan Menemencioğlu'nun Berlin'de yaptığı bir konuşmada aynen şu ifadeleri kullanmıştı. Türkiye gerek önceden gerekse şimdi Bolşevik Rusya'nın mümkün olduğu kadar tam bir yenilgiye uğratılmasından kesinlikle kazançlı çıkacaktır. Yine benzer şekilde dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu bir Türk olarak Rusya'nın ortadan kaldırılmasını hararetle istediğini açıkça ifade etmişti.
Öte yandan Türkiye hükümeti 1941 yılında Anti-Komintern Paktı'na gözlemci olarak katılmış ve Türkiye-Almanya Dostluk Paktı kapsamında Nazi Almanyası ile dostluk ilişkilerini geliştirmişti. Bizzat Adolf Hitler tarafından savaş gözlemcisi olarak davet edilen Cemil Cahit Toydemir liderliğindeki Türkiye askeri heyeti 26 Haziran 7 Temmuz 1943 tarihleri arasında Hitler'in Doğu Prusya'daki karargahı Wolfschanz'i ziyaret etmişti. Bu dönemde Türkiye'de çıkan gazetelerde Nazilerin kısa zamanda zafer kazanacağı konulu yazılar yazılıp çizilmekteydi. Türkiye hükümeti Sovyet-Nazi savaşında açıktan bir taraf seçmemiş ve savaşa girmemişti. Buna neden olan temel etken yeni bir dünya savaşına girme fikrinin büyük bir yıkıma neden olacağı görüşüydü. Nitekim Türkiye hükümeti kuruluştan 2. Dünya Savaşı'nın yıllarına kadar meydana gelen iç çatışmalarla ve isyanlarla zaten hep meşguldü ve dış politikada da kuruluşundan bu yana diğer devletlerle çatışma yoluna girmeden bir ulusal kalkınma sürecine girmişti. Bu kapsamda pek çok ürün ve ham madde ihracatlar yoluyla dış ülkelere satılmaktaydı. Bu kapsamda askeri alanda dönemin önemli ihtiyaçlarından biri olan krom rezervlerinin en çok bulunduğu ülkelerden biri olan Türkiye, kendi topraklarından çıkardığı bu değerli madeni diğer ülkelere satmaktaydı. İşte askeri anlamda dönemin gerekliliği olan bu krom madeni konusu savaş döneminde Nazilerle olan ilişkinin temel noktasını oluşturmuştur. Nazilere krom tedarik edilmesinin bakımından Türkiye başroldeki ülkelerden biriydi. Zira Nazi Almanyası'na ticaret amacıyla giden gemilere dair deniz yollarının ablukada olması sebebiyle Nazi Almanyası'nın özellikle motor ve askeri malzeme üretebilmesi açısından Türkiye krom ticaretinde son derece önemli bir yere sahip olmuştu. Nitekim Türkiye savaş döneminde defalarca Nazilere krom tedarik etmiştir. Diğer yandan Naziler savaş ekonomisinde olan ülkenin krom ihtiyacını diğer alanlarda da bir koz olarak kullanmışlardır. Bu kapsamda Naziler krom sevkiyatında bir aksama meydana gelmesi veya müttefik devletlere yakınlaşması halinde Türkiye tarafından peşin olarak ödenen silah sözleşmelerini defalarca askıya almakla tehdit etmişlerdir. Türkiye uluslararası alanda her zaman bir denge siyaseti yürütmekteydi. Nitekim 8 Mayıs 1939'da Türkiye ile Nazi Almanyası arasında bir ticaret anlaşması imzalanmıştı. Bundan kısa bir süre sonra 3 Eylül 1939'da Birleşik Krallık ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Kısa bir süre sonra ise 19 Ekim'de İngiltere, Fransa ve Türkiye karşılıklı yardım ve ittifak anlaşması imzalandı. Sovyet tarihçileri Türkiye tarafından belirtilen tarafsızlık ve denge siyaseti durumunun politik, ekonomik ve askeri alanda Nazilerin son derece işine geldiği konusunda hemfikirdir. Örneğin 1934 yılında yapılan Balkan Antantı'na göre Türkiye, Yunanistan'ın Balkanlardan gelecek saldırılara karşı savunmakla yükümlüydü. Nitekim Nazi müttefiki olan Bulgaristan'ın Yunanistan'a saldırma planları vardı ve Türkiye hükümeti Yunanistan'a dair bir saldırı yaparsa kendisinin de bu savaşa dahil olacağını Bulgaristan hükümetine bildirmişti. Bu durum başlangıçta Türkiye ve Nazi Almanyası arasında tartışmalara yol açsa da sonrasında Türkiye hükümeti Nazi ordusunun Bulgaristan'a girmesine ses çıkarmadı ve tırnak içinde savaş dışı olma durumunu sürdürdü. Nitekim Bulgaristan 1 Mart 1941'de Nazilerle birlikte mihver devletleri altında aynı ittifaka katılmıştır. Türkiye hükümeti Balkan Antantı'nda taahhüt ettiği anlaşmalara uymayarak ne Bulgaristan'ın Nazi ittifakına katılmasına ne de Nazi ordularının Bulgaristan'a girmesine ses çıkarmamıştır. Benzer olarak Türkiye hükümeti Birleşik Krallık ve Fransa ile yaptığı anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini de hiçbir zaman tam olarak yerine getirmemiştir. Faşist İtalya, İngiltere ve Fransa'ya savaş ilan ettikten sonra Türkiye hükümeti bu anlaşmadan kaynaklanan özellikle bu ülkelerin saldırıya uğramaları halinde Akdeniz'e yapması gereken yardımlaşma yükümlülüklerini elinden geldiğince reddetti. Ardından Fransa 1940 yılında Nazi Almanyası ve Faşist İtalya tarafından işgal edilmiştir. Ardından geçen süreçte faşist blok olan mihver devletleri Balkanların kontrolünü ele geçirdi ve Türkiye sınırına yaklaştı. Bu süreçte 18 Haziran 1941'de yani Nazi-Sovyet Savaşı'nın başlamasından sadece 4 gün önce Türkiye hükümeti Nazi Almanyası ile bir dostluk anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma neticesinde Nazi Almanyası güney sınırından emin bir şekilde Sovyetler Birliği'ne işgal etme olanağına kavuşmuştur. Naziler aslında Sovyet işgalini daha da hızlandırmak ve Sovyet topraklarına daha kolay ulaşmak için Türkiye'deki boğazları veya direkt olarak askerlerin Türkiye'den transit olarak geçmesini planlamaktaydı. Buna dair askeri planlar Naziler tarafından çokça yapılmaktaydı.
Ancak Türkiye'nin savaştaki tarafsız pozisyonu bu planların gerçekleşmesini engelliyordu. Bu planlar Türkiye tarafından iletildiğinde Türkiye askeri geçişler için ülke topraklarının veya deniz yollarının kullanılmasını kesin bir dille reddetti. Zira Türkiye sınırında olan Suriye ve Irak topraklarına faşist bloku destekleyen iktidarları sebebiyle Birleşik Krallık orduları girmişti. Benzer olarak mihver devletlerine sempati duyması nedeniyle İran'da da hem Sovyetler Birliği hem de Birleşik Krallık orduları bulunmaktaydı ve Nazi destekçisi Rıza Pehlevi iktidardan uzaklaştırılmıştı. Kafkasya'ya ulaşmak için Nazilerin Türkiye'den transit bir geçişinin sonucunun Türkiye'nin de işgaline neden olacağı gayet açıktı. Bu nedenle Türkiye hükümeti müttefik devletleri karşısına almamak için Nazilere açıktan destek vermemiştir. ...1942 yılında savaş Nazilerin üstünlüğüyle devam ederken ve beklenmeyen ani saldırıları sonucunda Kızıl Ordu'nun büyük kayıplar verdiği dönemdeyken Türkiye hükümeti Sovyet sınırına 750 bine yakın asker yerleştirdi. Kafkasya bölgesine girmek için sadece bir askeri emir bekleniyordu. Bu gelişme nedeniyle Nazilere karşı yapılan Büyük Yurtseverlik Savaşı'nın en çetin dönemlerinde Sovyet askeri komutanlığı çok sayıda silahlı kuvvetinin Türkiye sınırında yani Kafkasya'da savaşa hazır bir şekilde alanda tutmak zorunda kalmıştır. Kafkaslar'da tutulan Sovyet kuvvetleri ve dönemin uluslararası dengeleri Türkiye'de Sovyet sınırında bekletilen askerlerin ileri sürülmesini engelleyen en önemli olgulardandır. Diğer yandan Stalingrad'ın düşmemesi ve buradan sonra Moskova'yı ele geçirebilecek Nazilerin yerin püskürtülmesi de Türkiye hükümetinin Sovyetlere girilmemesi kararına neden olan diğer önemli bir konudur. Savaş tüm keskinliğiyle devam ederken Türkiye'de seferberlik ilan edilmişti. Yani devletin tüm güç ve kaynakları savaşın ihtiyaçlarına göre kullanılmaya başlandı, gereksinimleri karşılayan çok sayıda erkek zorunlu olarak silah altına alındı. Bu süreçte Türkiye'deki aktif asker sayısı muazzam bir şekilde büyüdü ve yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştı. Dönemin nüfusunun yaklaşık 18 milyon olduğu düşünüldüğünde bu sayının çok büyük bir rakama tekabül ettiği daha net anlaşılmaktadır. Nazilerin Stalingrad'a taarruzunun başlamasıyla birlikte bu askerlerin yaklaşık 4'te 3'lük bir kısmı yani 750 bin asker Türkiye-Sovyet sınırına nakledildi. Bu süreçte Batum bölgesinde sınırdaki Sovyet birliklerinin sayısı ise 200 bin civarındaydı. Tarihçiler genel olarak Türkiye hükümetinin petrol sahaları da dahil olmak üzere tüm Kafkasya topraklarının gelecekteki kontrolü konusunda söz sahibi olmak için bu hamleyi yaptığını ifade etmektedir. Bu yorumlara göre Stalingrad Savaşı'nda Sovyetler adına bir yenilgi gerçekleşseydi muhtemelen Türkiye hükümeti Sovyet topraklarına girilmesi emrini verecek ve buralarda hakimiyet kurmak isteyecekti. Elbette Kızıl Ordu ve Sovyet halkları da diğer pek çok bölgede olduğu gibi bu işgal girişimine karşı direnecek ve büyük bir savaş cephesi oluşacaktı. Diğer yandan Sovyetlerin savaştaki müttefikleri olan ABD ve Birleşik Krallık'ın da Türkiye'ye karşı pozisyon alacağı ve savaşın kısa sürede çok daha büyüyeceği de kolaylıkla söylenebilir. Tüm bu alternatif tarih senaryolarına rağmen kilit soru şu: Türkiye, Nazilerin Stalingrad'da zaferle ayrılmasından sonra Sovyetler Birliği'ne saldırır mıydı? Bu konuda sadece tahminler yürütebiliriz. Muhtemelen sayıca üstün Türkiye orduları Sovyet Kafkasya'yı ele geçirirdi. Ancak bunların sonucu olarak çok daha büyük bir çatışmalar silsilesinin olacağını öngörebiliriz. İlk olacak durum elbette zaten Nazi işgali sonrasında bir ölüm kalım mücadelesi içinde olan tüm Sovyet halklarının ülkelerinin işgale uğramasına karşı büyük direnişler örgütlemesi olurdu. Nitekim bunun gerçekleşeceğini Avrupa'da ortaya çıkan yüzlerce partizan hareketinden de öngörebiliriz. Zira Nazilerin Sovyet halklarına yaptıkları vahşetler insanlardaki intikam duygusunu büyük oranda yükseltmişti. Hatta bu konuya dair detaylı bir video bile yayınlamıştım. Onu da sağ üstteki linkten izleyebilirsiniz. Nazilerin vahşet dolu tarihi ilginizi çekecektir. Nazilere olan bu intikam duygusunun tüm Nazi destekçilerine de yöneleceği açıktır. Halkların bölgedeki olası direnişinin ardından diğer cephelerde savaşan Sovyet ordu birliklerinin de Kafkasya'ya kaydırılmasının sonucu bu bölgelerde derin savaşlar yaşanabilirdi. Diğer önemli bir durum da Sovyetlerin Nazilere karşı savaştaki müttefiklerinin Türkiye'ye karşı olan tutumu konusudur. Muhtemelen Birleşik Krallık ve ABD Türkiye'yi Nazilerin yanında olarak sıfatlandıracağı için Türkiye orduları sadece Kafkasya'da değil çok sayıda cephede savaşmak zorunda kalırdı.
Türkiye askeri nüfusunun büyük oranının Kafkasya sınırında olduğu düşünüldüğünde geriye kalan yaklaşık 250 bin kişilik ordunun aynı anda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde oluşacak cephelerde savaşlara giremeyeceğini ve bozguna uğrayacağını söylemek yanlış bir tahmin olmaz. Nitekim Güney ve Doğu sınırında Suriye, Irak ve İran'da Birleşik Krallık birlikleri halihazırda zaten bulunmaktaydı. Böyle bir savaş senaryosunda Türkiye ordusu hem bu bölgelerde de savaşmak zorunda kalırdı hem de ABD gibi diğer müttefikler nezdinde batıdan gelebilecek saldırılara karşı koymakla karşı karşıya kalırdı. Nitekim savaş cephelerinin büyümesinin sonucu muhtemelen Türkiye hükümetinin Kafkasya'daki askerlerinin de diğer bölgelere kaydırma kararları neticesinde Sovyetlerin de Kafkasya'da Türkiye'ye doğru ilerlemesinin muhtemel olduğu böyle bir durumda Türkiye'nin dört bir yandan çatışmalar içinde kalma senaryosu akla en yatkın olandır. Tüm bu seçenekler düşünüldüğünde Türkiye'nin neden Sovyetlere saldırmadığı gayet açık. Tarihçiler genel olarak Türkiye hükümetinin savaş boyunca kendi kurallarıyla oynadığını, her zaman en güçlünün yanında olmaya çalıştığını ama aynı zamanda ölümcül bir hata yapmaktan da aynı orandan kaçınmaya çalıştığını ifade eder. Ünlü Nazi komutanı Friedrich Paulus komutasındaki 33 Nazi tümeninin tamamının Stalingrad Muharebesi kapsamında Volga'da bozguna uğratılması Türkiye'de büyük yankı bulmuştu. Sovyet tarihçilerine göre dönemin yöneticileri kendi prestijlerini korumak için Mareşal Fevzi Çakmak'ı suçlamışlardır. Paris gazetesi Le Ordre Temmuz 1946'da konuyla ilgili aynen şunları yazmıştır. 1942 yılında müttefikler Rusların Stalingrad'da tutunamamaları halinde Türkiye'nin Ruslara saldırmak niyetinde olduğunu biliyorlardı. Ama Paulus silahını bıraktığı zaman İsmet İnönü bir günah keçisi buldu. Fevzi Çakmak bu girişimi hükümetin danışmadan yapmakla suçlandı. 70 yaşını doldurduğu için emekliye sevk edildi. Müttefik devletlerin savaştaki üstünlüğü Türkiye-Nazi Almanyası ilişkilerinde etkiledi ve 20 Nisan 1944'te Nazilere yapılan tüm Krom sevkiyatı durduruldu. Nazilerin buna tepkisi Büyükelçi aracılığıyla nota vermek olmuştur. Ardından Ağustos 1944'te Nazi müttefiki Bulgaristan da savaştan çekildi ve ülkeye Sovyet birlikleri girdi. Sovyet ordularının artık Türkiye'nin kuzeybatı sınırında da olması Nazilerin tüm cephelerden yenilmesine paralel olarak Türkiye hükümeti Naziler ve onun müttefiki olan Japon İmparatorluğu ile bütün ilişkilerini kestiğini duyurmuştur. Evet dostlar, İkinci Dünya Savaşı'na dair yaşanabilecek bir tarihsel sürecin detayları hakkında sizlere hem bilgiler vermek istedim hem de bu sürecin olası sonuçlarını sizlere aktarmak istedim. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda Kafkasya özelinde Sovyetlerle olası bir savaşı nasıl bir etkiye neden olurdu? Bu soruyu size soruyorum. Aşağıda yorumlarınızı yazın. Ülkeyi savaş alanına çevirebilecek bu karar hiçbir zaman alınmadı ama videoda anlattığımız olaylar zinciri tarihteki yerini sonsuza kadar almıştır. Konuya dair sizin de eklemek istedikleriniz var mı? Görüşleriniz elbette önemli. Konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmına yazın. Hep birlikte tartışalım. Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerinin konu alan çok sayıda videolar hazırlıyorum. Tüm belgesellerimize sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.